Herkese merhaba arkadaşlar. Haftalık açılışı piyasalar yaptı ve geçen haftanın tedirginliğini piyasalar biraz üzerinden atmaya başladı diyebiliriz. En son hangi veriler önümüze gelmişti dediğimizde geçtiğimiz hafta sonunda Amerikan tarım dışı istihdam verileri vardı ve işsizlik verileri vardı. İşsizlik verilerinin yükseldiğini, istihdamın da aynı anda yine yükseldiğini gördük ki bu çok tezat bir durumdur aslında. Ama Amerika'daki istihdam verilerinde son dönemde özellikle bu durum sıkça karşımıza çıkıyor. İstihdam yükseliyor. Ama işsizlikte de onunla birlikte bir artış var. Ve bu haber sonrasında FED üyeleri arasında faiz indirimi beklentileri de artmaya başladı. Özellikle Mayer'ın veri geldikten sonra hemen faiz indirimi çağrısı yaptı. 25 bas puanlık faiz indirimine destek vereceğini açıkladı. Yani aslında destek verebilirim minvalinde bir cümle kurdu. Kesin olarak destek vereceğini söylemedi ama ben kesin olarak destek vereceğini size söyleyeyim. Zira kendisi Trump'ın getirdiği bir FED üyesi ve veriler iyi olmasa da her koşulda o Trump'ı destekleme çizgisinde olan bir adam. Bunun dışında verilerden sonra Amerikan Hazine Bakanı da pozitif açıklamalar yaptı. Hem verilerden hem de 2026'dan yana pozitif olduğunu, 2026'nın ekonomik görünüm anlamında pozitif geçmesini beklediğini söyledi. Resesyon gibi bir beklentisi olmadığını anlattı. Tabi bu kimin adamı derseniz bu da Trump'ın adamı. Hatta muhtemelen bir sonraki FED Başkanı 5 ay sonra muhtemelen bir sonraki FED Başkanı o olacak gibi görünüyor. İsmi öne çıkan kişilerden biri. Velhasıl dostlar biz burada kimin ne dediğine bakarken kimin niye dediğine de bakıyoruz. Mesela bunun en basit örneğini şu şekilde verebilirim. Pandemi içerisindeyken o dönemki Hazine Bakanı Yellen açıklamalar yapmıştı. Birden fazla kez enflasyon konusunda açıklama yaptı ve enflasyonda sorun görmediğini, problem olmayacağını vesaire söylemişti. Ki bu açıklamalardan bir tanesini ben de paylaştım. Sizlere anlattım ve dedim ki aksine enflasyon patlayacak. Öyle bir döneme giriyoruz ki öyle bir döneme de girdik. Sonrasını zaten biliyorsunuz. Bunun dışında iç piyasadan da haberler var. Türkiye piyasası adına enflasyonda düşüş geleceği haberleri bugün piyasada konuşulmaya başladı ve bu yüzden dev kurumlar bugün faiz indirim beklentilerini de güncellemeye başladılar. 150 bas puana çıkardılar indirim beklentilerini ve aracı kurumlar bir faiz indirim beklentilerini yükseltmeye başladı. Bugün an itibariyle bu beklentileri yükseltiyorlar. Tabii ben bunu size bir önceki videoda anlatmıştım. Ben bunun da yukarısından bahsettim hatta. 200-250 bas puan gibi bir faiz indirimi Aralık ayında karşımıza gelebilir. Bunun etkilerini vesaire anlattım ama o konuya çok girmeyeyim. Bir önceki videoya zaten göz atıp bunlara bir bakabilirsiniz. Bunun borsa tarafındaki etkilerini de birazdan grafiklere girdiğimizde konuşacağız. Bunun dışında Amerikan borsa tarafında, hisse tarafında neler var? Altın tarafında trendler hangi yöne doğru evriliyor? Bugün haftalık açılışta piyasa nasıl görünüyor? Kripto para piyasası ciddi sarsılma yaşadıktan sonra hafta sonu biraz toparladı. Orada eğilimler hangi yönde? Bu piyasaların hepsine ayrı ayrı bakalım. Önemli gördüğüm noktalar var. Bunların incelemesini grafiklerin üzerinde yapalım dostlar. Şimdi altın tarafındaki güncel görünüme baktığımızda grafik son 4 günlük 5 günlük zaman dilimi içerisinde benim son alıcılar için siz de buradan değerlendirebilirsiniz ve altın şu anda al noktası dediğim alanda hala mücadelesine devam ediyor. Bakın son videoda söylediğim gibi bugün aynı noktadayım. Altın hala bir al noktası içerisindedir ki biz daha önceden değerlendirme imkanlarını yakaladık. Al noktalarını değerlendirdik. Burada 3900 dolar seviyelerinde aldık ama ben alamadım diyen için hala al seviyesinde. Çünkü benim takip ettiğim bu trend daha önce de karşılaştığımız benzer bir yükseliş trendini ifade ediyor. Bakın şu işareti yaptım size. Yukarıya, aşağıya, tekrar yukarıya. Burada biraz yatay. Bu yatay harekette belki 15 günlük civarında bir dönemi kapsıyordu. Ve bunun sonrasında da buradan trendi kırdıktan sonra buradan yukarıya giden bir hareket beklentimi anlattım ben. Ve bu 4300 dolar seviyesinin üzerine çıkan bir ons altın görebileceğimizi düşünüyorum. Gram altın tarafında da bunun etkisi çok daha fazla olur düşüncesindeyim. Bakın indikatör olarak benim takip ettiğim hani al seviyesi olarak belirttiğim bölgede hala duruyor. Bulut bölgesi burada en son temas gerçekleşmişti. Burada temaslar yine geldi. Güçlü görüntüsünde herhangi bir bozulma altın göstermiş durumda değil. Bakın gümüşün ons tarafında da benzer durum var. Aşağı yukarı aynı hareketleri sergiliyorlar. Gümüş biraz daha fazla yukarıya doğru bir hareket yaptı. Hani zirve alanı. Çünkü bizim bir önceki al seviyemiz bu noktaydı. Buradan yukarıya gümüş %17-18'lik bir hareket yaptı. Şu anda %8 kadar yukarısında ama hala
gümüşte al seviyesinde olmaya devam ediyor diye düşünüyorum. Benzer görünüm dediğim şey bu. Buradaki hareket sonrasında küçük yatay. Bu yatay hareket sonrasında buralara doğru yeniden geldiğinde bu sefer kırılımı gerçekleştirecek düşüncesindeyim. Aralık ayı, Ocak ayı altın ve gümüş takip edenler için karlı olmaya devam edecek bana göre. Bakın gram altın tarafında bunun dolar TL etkisi de var. Dolar TL etkisini azımsamayın. Burada şunu söylemek isterim. Gram altın tarafında 5300 TL neyse 5500 TL seviyeleri de benim için aynı işlevi bu bölgede korumaya devam ediyor. Geçen hafta söylediğim gibi gram altında, gram gümüşte al seviyesi içerisinden hala çıkmadık. Ve kısa bir süre sonra bu trend tamamlandığında tekrar aynı cümleleri ben kurmayacağım. Geçmişteki anlattığım trendler içerisinde de bakın hep böyle oldu. Birçok yorumcudan fiyatlar yükseldikten sonra, yükselişler tamamen başladıktan sonra alın yorumlarını duyarsınız. Ama ben o noktaları itibariyle alın demem. Potansiyel dip alanları takip ederim. O alanlarda da alım önerileri vermeye çalışırım. Yani en azından nacizane fikrimi beyan ederim. Ve ben bugün grafiklere baktığımda haftalık açılışta geçen haftanın devamı niteliğinde bir hareket görüyorum. Hem gram altında hem gram gümüşte güçlü trend yapıları korunmaya aynı şekilde devam ediyor. Bakınız düşen bir yapı içerisinde bu ürünler değil. Daha önce de söylediğim gibi bir düzeltme hareketi gerçekleştirdiler. Bu çok olağandı. Çünkü çok hızlı yükselen trendlerde muhakkak ki bir düzeltme olur. Bu düzeltmeyi nereden yakalayacağınızı bilemezsiniz. Al sat yapayım deseniz al sat yaptığınızda size gram altında gram gümüşte para kazandırmaz. Teoride söylerler. Hadi buradan alın buradan satın vesaire derler ama para kazandırmaz. Burada her şey grafikte göründüğü gibi değil. Git bankadan bir gram altın al bakalım. Git bir kuyumcudan gram altın al. Git kapalı çarşıdan gram altın al. Oradaki makası alırken satarken ne kadar zarar ettiğini net bir şekilde gör. Altın alınır, gümüş alınır, elde tutulur. Bakışı ve yorumu içerisindeyim ben. Arkana yaslanacaksın. Aralık Ocak ayında bu trendlerin devamını benimle birlikte izleyeceksin. Bakın gümüşün gram tarafında daha güçlü bir görüntü vardı. 72 TL seviyelerini tekrar test etti. Hatta oranın üzerine de çıktı. Bakın baktığımızda bir önceki zirvesinin üzerine çıkan bir hareketi kabaca 10 gün önce gösterdi. Hani düzeltmeyi yaptı. Biz burada al seviyesidir dedik. Buradan yukarıya zirvenin de üstüne çıkan bir hareket gösterdi. Bu ondaki iştahın devam ettiğini net bir şekilde gösteriyor. Yine bir kısa hareketini gösterdi. Burada gümüş de aynı şekilde al seviyesi içerisinde durmaya devam ediyor ama bugünkü fiyata baktığımızda altın gümüşten bir tık daha ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Hani yaptığı düzeltme hareketi içerisinde ikisi de ucuzdu. Şu an bugünkü ihtimaller dahilinde altın bir tık daha ucuz. Yani 10 tane ürün alacaksam 7 tanesini altın, 3 tanesini gümüş almayı tercih ederdim. Bugün ilk defa işlem yapacak olsam mesela. Bakın Borsa İstanbul tarafında şunu göstermek isterim. Haftalık grafikte trend üstünde tutunan bir Borsa İstanbul var. Ve önümüzdeki dönem içerisinde Aralık-Ocak periyodunda hisse ağırlığını azaltmamış olanlar için yeni bir yükselen hareket bir çıkış fırsatı olarak görülecek fikrindeyim. Yani Borsa İstanbul adına borsada zarar edenler bu dönemi bir çıkış fırsatı olarak kullanabilir. Çünkü yılın son enflasyon verileri bana göre iyi gelecek. Buna mukabil olarak faiz indirimi de beklentilerden daha fazla yapılacak diye düşünüyorum ki piyasalar 100 bas puanlık bir faiz indirimini fiyatlamaya başlamıştı. Bugün itibariyle 150 belki 200'e kadar çıkacak ve bu süreç içerisinde bunun da piyasaya pozitif olarak yansıması olacak diye düşünüyorum. Kısa vadeli trade anlamında da elbette değerlendirme yapmak tamamen size kalmış. Ben sadece siyasi taraf Borsa İstanbul'da çok fazla etken olduğu için öngörmenin kolay olmadığını düşündüğüm için biraz daha temkinli olmayı tercih ettim Borsa İstanbul'da ama Aralık ayı içerisinde ben burada da potansiyel bir yukarıya doğru gidiş söz konusu olduğunu düşünüyorum. Bu da Borsa İstanbul'da hiç pozisyon almamış yatırımcılar kısa vadede trade olarak kullanabilir ya da pozisyonları olan zarar eden komple Borsa İstanbul'da yatırım yapan kullanıcılar da bunu bir çıkış fırsatı dönemi olarak görebilir diye düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz bakalım Aralık ayında nasıl gelişmeler olacak. Yani potansiyel olarak benim grafikte gördüğüm şey şu: 10.500 bölgesini haftalık grafikte koruduktan sonra şu anda 10.800'ün üstünde tutunmaya başladı. Aralık ayı içerisinde 11.500'ün üzerinde tırmanıp TL bazında rekor bir seviyeye tırmanmış olabilir. Aralık ayı içerisinde Borsa İstanbul. Yatırımcılarına, bekleyenlere, elde zararla pozisyonlarını tutanlara nacizane kendi şahsi fikrimi bu şekilde belirtmek isterim. Amerikan borsa tarafına baktığımızda S&P 500 endeksinde 6573 seviyesinde tutunmaya devam ediyor. Burada bir ihlal gerçekleşti ama bugün gün içerisinde hala bu seviyenin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Bu hafta içi yapacağı hareketler bu noktada önemli ki teknik olarak problemli bir
alan içerisine de girmeye başladı. Amerikan borsa tarafında yeni hisse alımına bu noktada çok sıcak bakmıyorum ve mevcuttaki hisseleri de, değerlendirilen hisseleri de temkinli hareket ederek taşımak modundayım. Temkinli olarak taşı modu içerisinde hareket ediyorum. Çünkü indikatörler burada bana göre zayıflamaya başladı. Diğer taraftan elbette FED faiz indirim ihtimalinin %70'lere yükselmiş olması da burada bir pozitif gelişme. O yüzden eldekini temkinli olarak taşımak, yeni alımlar konusunda da direkt olarak temkinli olmak lazım diye düşünüyorum. Elbette nacizane bu benim şahsi fikrim. Bu hafta içerisinde 6500'lü seviyelerin altında kapanışlar yapıp yapmadığı çok önemli olacak S&P 500 endeksinin. Çünkü Mayıs periyodu içerisinde bu bulut altında günlük seviyede kalıcı hareketler göstermemişti. Zayıflamayı burada ilk gösterdiği alan içerisindeyiz. Bu hafta bu hareketlerin devamını Amerikan borsa tarafında izleyeceğiz. Bunun dışında kripto para tarafına geldiğimizde Bitcoin en son 80.000 bölgelerine kadar indikten sonra 86.000 bölgesinde denge bulma gayreti içerisinde. Son süreç içerisinde özellikle kripto para piyasası diğer piyasalardan ekstra olarak negatif ayrıştı. En çok satışla karşılaşan bölge oldu. Bunun elbette haber akışı tarafında bir karşılığı var mı dediğimizde yok. Yani herhangi bir haber akışıyla ya da kripto para piyasasını zan altında bırakacak suçlamalarla vesaire karşı karşıya kurumlar oldu mu dersek bunlar da yok. Ama kripto para piyasası genel piyasaların aksine negatif bir hareket hali içerisinde. Burada tek pozitif alan aslında Bitcoin dominansındaki zayıflamanın başlamış olması ki bu pozitiflikte altcoin'ler adına pozitif. Demirbaş altcoin'leri en başa koyarak elbette. Çünkü benim odağım tamamen bu tarafta oluyor. Bitcoin, Bitcoin'in altında Ethereum, XRP, Solana şeklinde gidecek bakış açısıyla. Ben zaten son 4-5 aylık dilimde de şöyle yorumlar da yapmıştım. Elinizde küçük altcoin'ler varsa kademeli olarak satışlar yapıp demirbaş altcoin'leri tercih etmelisiniz. Çünkü küçük altcoin'ler adına önümüzde büyük bir hikaye yok. Hatta hikaye de yok. Bu yüzden potansiyel bir düşüş durumunda demirbaşlar daha az etkilenir. Küçük altcoin'ler ise daha fazla etkilenir. Ki biz bunu son birkaç aylık zaman dilimi içerisinde de gördük. Yani Ethereum mesela 2.20 dolar seviyelerine yakın bir alan içerisindeyken küçük altcoin'ler %40'larda, %50'lerde hatta %60'larda düşüşler yaşadı aynı periyot içerisinde. Neyse şimdi oraya geleceğiz ama onun öncesinde Bitcoin'de pozitif hareketin devamı için en azından şunu söylemek lazım. 86.000 bölgesi bulutun artık indiği alan oldu. Kabaca 88 bölgesine tekabül ediyor şu anda. Şu bölge üzerinde Bitcoin'in tutunması gerekiyor. Önümüzdeki günler içerisinde birkaç günlük zaman dilimi içerisinde Bitcoin'de en azından bu hareketi görmeliyiz. Kayda değer bir dönüş hareketi görmeliyiz. Ethereum tarafında da burada direnç 2850 bölgesi haline geldi ki burası destekti. Desteği kaybetti. 2682 bölgesinde bir destek bulmuş durumda. Buranın üzerinde 2850 bölgesinin üzerinde kapanışlara ihtiyacı var. 4 saatlikte bu sabah burayı test etti. Artık buranın üzerinde Ethereum'un da geri dönerek tutunması lazım. Burada hareketlerin devamı için. Çünkü son bir haftalık periyotta buranın üzerine çıktığı bir hareket göstermedi. İlk pozitif hareket bu olacak. XRP'ye baktığımızda XRP'de de 1.92 dolar seviyesi burada günlük periyotta iyi çalıştı. Aşağı gelen iğneler olsa da buradaki pozitif duruşu biraz daha fazla gösterdiğini söyleyebiliriz. Çünkü 2.20 bölgesi daha önce takip ettiğimiz kritik eşik, kritik bölgeydi ki o alana hala yakın bir alan içerisinde XRP. Genele göre biraz daha pozitif ayrıştığını açık bir şekilde söyleyebiliriz. Ben yatırımcısı olarak portföyümün içerisinde önemli bir pay ayırdığım, önemli de bahsettiğim bir coin olması sebebiyle kendi açımdan bu güçlü duruşu görünce seviniyorum. Sevinmemin nedeni de küçük altcoin'lerde pozisyon ağırlığım olsaydı %50-60 civarında büyük kayıplarla da karşı karşıya kalacaktım. En azından geri çekilme trendinin de tesellisi bu diyelim. Ve 4 saatlik periyotta XRP'de de 2.20 seviyesinin altına indi artık bulut. Yani ben 2.20'yi önemli seviye olarak görüyorum. Ama bu seviyenin üzerinde tutunmaya da başladı. XRP'nin görüntüsü aslında genelden biraz daha iyi. Pozitif baskıyı gösterebilecek altcoin'lerin en başına yazılabilir durumda olduğunu düşünüyorum. Yani son süreç içerisinde zaten ekstra bir düşmeme mücadelesi vermiş en büyük demirbaş altcoin oldu XRP. Bakın aşağı doğru indikçe diğerlerinde benzer durumlar yok. Solana'ya geldiğimizde Solana 126 dolar bölgelerinde tutunma göstermiş. Burada ihlal var biraz. 124 dolar seviyelerine kadar inmiş. Ama onda da bulut bölgesi üzerine tırmansa da alt alana doğru biraz satış yediğini görüyoruz bugün gün içerisinde. Burada en azından XRP'nin piyasayı yukarıya doğru taşıyabilecek bir güç içerisinde olduğunu düşünüyorum. Özetle aslında altcoin'ler
altcoin'lerde değinecek, anlatacak çok bir şey yok. Büyük fiyat değişkenlikleri yok. Aynı bölgelerdeyiz ama burada Bitcoin dominansı için şu önemliydi. Bakın kırmızı bulut geldikten sonra Bitcoin dominansında bu iğne hareketlerini yaptı ama yine tutunamadı. Günlükte de böyle oldu. Bakın daha yakın ölçekte günlükte yine kırmızı bulutu yaktığı bir alan içerisindeyiz. Kırılımı gerçekleştirmişti burada ve şimdi burada kırmızı bulutu da yaktı. Son 2 günlük 3 günlük zaman dilimi içerisinde altcoin'lerin biraz daha toparlanma gayretinin nedeni bu. Haftalıktaki görüntü zaten aslında önemli. Bakın bu hareketin devamı altcoin'lerde daha fazla toparlanmayı karşımıza getirebilecek en önemli grafik olduğunu düşünüyorum. Özetle dediğim gibi çok büyük değişkenlikler yok ama kripto para piyasasına şans vermeye devam etmek bu süreç içerisinde benim için mantıklı. Çünkü Amerikan borsa tarafında her ne kadar indikatörler zayıflamaya başlamış olsa da hatta Wall Street'te yatırımcıların tedirgin olup satış baskıları vesaire göstermiş olsa da orada da yine piyasa kısmen toparlanacak. Borsa İstanbul'da toparlanacak. Altında gümüşte yükselen hareketleri göreceğiz diye düşünüyorum. Aralık ayı içerisinde piyasanın biraz daha yukarıya gitmesi benim için en muhtemel seçenek ki bunların arasında artık hiçbir sebep yokken kripto para piyasası da daha fazla geride kalmaz diye düşünüyorum ve umut ediyorum. Takipçiler de, yatırımcılar da, zararda bekleyenler de benzer kanılar içerisindedir. Umarım daha fazla kazançlı bir dönem bizimle, sizinle olur dostlar. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.